Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Kıymetli seyircilerim, elimde dondurucudan çıkartılmış çilekler var. Mevsiminde dondurucuya çilek koyduk, vişne koyduk, frambuaz, mevsim meyvelerinden. Şimdi sizlerden şöyle istekler geliyor. Oktaysa biz dondurucuya çilekleri koyduk ama biz bunları nasıl değerlendireceğiz? Hem değerlendirmek istiyoruz hem de böyle çok zaman harcamadan anında bir tarife ulaşmak istiyoruz diyorsunuz. Ben de sizin için araştırma yaptım ve güzel bir tarif inşallah paylaşacağım. Muzlu puding hazırlayacağım. Hazır pudingle onun üzerine pudingin üzerine çilek gelecek, muz dilimi olacak ve damla çikolatalar olacak. Daldırdığınızda muhteşem görüntü ve muhteşem tad olacak. Şimdi hemen malzemeleri sayıyorum. Burada 4 su bardağı sütümüz var. 200 mililitrelik bardak ile kıymetli seyircilerim bir paket hazır paketlerde satılan muzlu puding. Burada bir küçük kase çikolatamız var. 2 tane muz var. Burada 1 kilo çilek var ama bu çileğin tamamını kullanmayacağım. Daha henüz çözülmedi çünkü bakın sert duruyor. Biraz şekerle birlikte çalıştıracağım. Önce pudingi pişirelim. Ondan sonra aşama aşama gidelim. Hızlı, böyle anında neticeye ulaşabileceğimiz bir tarif geliyor Oktay Usta'dan. Bismillahirrahmanirrahim diyor ve önce soğuk sütü tencereye döküyorum. Evet, sütü döküyorum. Ondan sonra puding geliyor. Önce puding ve sütü birlikte pişiriyoruz. Süt ile muzlu pudingimiz birlikte çırpma teliyle karıştırarak pişiriyoruz. Kaynamaya başladığı zaman 1 dakika kadar yeterli. Kıvam şu anda ortaya çıkmış bulunuyor. Hemen ocağımızın ateşini kapatıyorum. Bak pıtı 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 atıyor. Şimdi sizlerle hemen kıvamını da paylaşacağım kepçeyle. Hangi kıvamda? Bakın koyuluk bu şekilde. Kıymetli seyircilerim. Daha akıcı, yumuşak kıvamda istiyorsanız 1 litre süt ile hazırlayabilirsiniz. Bak şimdi döküyorum. Görüyor musunuz? Sevgiyle kup bardaklar olur. Böyle güzel şık kaseler olur servisi için. Böyle alıyoruz. Buradaki ölçümüzü ben şimdi 6 taneye göre paylaştırmayı düşünüyorum. Paylaştıracağım. Soğuyacaklar. Soğuduktan sonra da dondurucudan çıkartmış olduğumuz çilek ve şekerle birlikte mikserle çalıştıracağım onu. Güzel böyle buz gibi, böyle soğuk soğuk servisini yapacağız. Şimdi hepsini paylaştırıyorum. Evet, şu anda pudinglerimizi servis edeceğimiz kaplara paylaştırdık. Oda sıcaklığına geldi. Buzdolabına koymaya gerek yok. Sadece soğumuş olması yeterli. Dondurucudan çıkartıp 1 saat kadar bekletin normal dolapta. Çilekleri mevsiminde dondurucuya koymuş olduğunuz çilek. Frambuaz olur, çilek olur, vişne olur sevgili seyircilerim. Evet, şöyle aldım. Burada 1 kilo çileğim var. 1 kilodan 750 gramını almış oldum. Şimdi hemen buranın üzerine toz şeker veriyorum. Kaç kaşık vereceğiz Oktay Usta derseniz 2 kaşık vereyim. Hatta 3 kaşık olsun yeterli olur. Çok şekerli sevenler artırabilirler. Bu normaldir. 3 kaşık 750 gramı. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi parçalayıcıdan geçireceğiz. Böyle buzlu bir görüntü çıkacak ortaya. Acaba olmayacak mı? Alt taraftakiler erimeye başladı. Üst taraftakiler duruyorlar. Sabırla mikserimizi çalıştırmaya devam ediyoruz. Kıvamını kontrol edelim. Oo, çok güzel bir görüntüsü var kıymetli seyircilerim. Rengin güzelliğine bakın, subhanallah. Mevsiminde konulan meyveler çok güzel oluyorlar. 3 kaşık şeker koydum. Biraz önce kıvamını kontrol ettiğimde
bir kaşık daha sanki şekere ihtiyacı var diye düşündüm sevgili seyircilerim. Az şekerli sevenler 3 kaşık koysunlar. Şöyle bir hatta karıştırayım, sizlerle de bir kıvamını paylaşayım. Görüyor musunuz, bakın böyle kıvamlı oluyor. Yani herhangi bir kıvam bağlayıcı bir şey yok. Yarı buzlu haliyle şekerle çalıştırdığınız zaman böylesi güzel bir görüntü ortaya çıkıyor kıymetli seyircilerim. Bu derin dondurucudan meyvenizi bir yarım saat önce çıkarın, oda sıcaklığında bir kendine gelsin. Ondan sonra şekerle birlikte parçalıdan geçirin ve direkt tatlının üstüne dökün. Burası hazır. Evet, şimdi paylaştırma vakti geldi. Çok güzel bir görüntüye sahip oldu. Yiyenler bunun hazır bir pudingle hazırlandığını inanamazlar. Kesinlikle çok orijinal ve güzel bir tadı oluyor. Kıymetli seyircilerim, şimdi getiriyorum. Şöyle kaşık kaşık üzerine paylaştırıyorum. Şimdi o kendisi yavaşça birazdan akmaya başlayacak. Eğer ki daha önce çıkarırsanız hemen akıcı hale gelir. Tam anlamıyla çözülmediği için böyle kıvamlı ortaya çıkmış durumda. Ben şimdi paylaştıracağım. Ondan sonra da muz dilimi ve çikolatayla servis vakti diyeceğiz. Muzu soyuyorum. Şimdi kıvamı tam istediğimiz kıvama geldi. Biraz bekledik. Kıvamı açıldı. Çünkü dondurucudan çıkardığımız zaman sevgili seyircilerim bir yarım saat kadar beklemediği takdirde üzerine koyduğumuzda yayılmıyor. Bakın şimdi getiriyorum, paylaştırıyorum. 2 kaşık şöyle bastırdığınızda bak, gördünüz mü? Hemen anında üstünde şeklini alır. Yiyenlere şifa olsun, çünkü orijinal mevsim meyvesi ile hazırladım muzlu pudingimizi. Puding hazır bir puding. İsterseniz kendiniz de yapabilirsiniz. Kıymetli seyircilerim, ben çalışanların ve hemen böyle şipşak bir tatlı ortaya çıkartmak isteyen seyircilerim için böyle hızlı bir tarif yapmak istedim. Çünkü sizlerden bu konuda bayağı bir istek gelmişti. Hemen üzerine muz dilimliyorum. Kıymetli seyircilerim, hemen şuraya 2'şer parça muz. Taze meyvesi de olsun çünkü güzel tatlının. Her şey güzel. Üstünde taze meyvesi, çikolata parçaları, harika bir tatlı ortaya çıkmak üzere sizler için sevgili seyircilerim. Sizler yeter ki isteyin, ailenizin aşçısı Oktay Usta birbirinden güzel tatlar hazırlamak üzere mutfağında görev başındayım. Bismillahirrahmanirrahim. Buraya bolca birer tatlı kaşığı damla çikolatamızı da veriyoruz. Sizlerden ricam, videolarımı sonuna kadar izlerseniz hiçbir ayrıntıyı kaçırmamış olursunuz. Bildirim zilini lütfen açın ki yeni tariflerden, yeni tatlardan haberdar olun. Kanalıma abone olup bana destek oluyorsunuz. Sizlere çok teşekkür ediyorum kıymetli seyircilerim. Evet, bir tarifimizin daha sonuna geldik. Sizler isteyin, Oktay Usta hazırlasın. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun.